Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Onunla başlayacağım. İpimin markası şöyle göstereyim. Himalaya'nın ihraç fazlası iplerinden. Sadece renk numarası var arkadaşlar. Bir de 100 gram olduğu yazıyor. Metre uzunluğu falan yazmıyor. O yüzden paylaşamıyorum onları. Şöyle ince bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Bu ipimizle güzel ajurlu, gösterişli bir model başlayacağız. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Bu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için 8 ve 8'in katları artı 7 ilmek ekleyeceğiz sonuna. İlmek sayımızı bu şekilde ayarlarsak modelimizi tam denk gelecek şekilde kurabiliriz. Evet, şöyle birkaç ilmek daha alayım hemen. Sayalım ilmeklerimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 23 ilmekle başlayacağım. 21, 22, 23 ilmeğim var şu anda şişimde. 23 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek düz ördüm. Bir kez ipimi doladım. 3 ilmek, üçünü bir düz örerek kestim. Lastiksiz başlıyorum ben arkadaşlar. Siz isterseniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Bir kez doladım. Buraya kadar bir model arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek düz. Bir kez dolayalım ipimizi. 3 ilmeği sola doğru keselim, tek ilmeğe düşürelim. Bir kez daha dolayalım. Bir modeli kurmuş olduk. Şimdi yine 5 düz ilmek. 4, 5 düz ilmek ördüm. İpimi bir kez doladım. 3 ilmeği sola doğru düz örerek kestim. Benim ilmeklerim düz arkadaşlar. Eğer sizin ilmekleriniz ters geliyorsa önce bir düzeltin. 3 ilmeği sola doğru kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Bir kez doladım. Kenarda 5 ilmek düz örelim. Artı 7 ilmek eklememin sebebi bu arkadaşlar. Burada yine 5 ilmek düzle bitirelim diye. 5 ilmek düz ördüm. Bir de 2 de yani kenar ilmeği koydum. Toplamda 7 ilmek artı yaptık örgümüzün sonuna. Onun için o ilmek sayısını öyle belirttim. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 tersimiz var. Yani ilmeklerimizin hepsini ters olarak örelim. Arka yüzünde başka bir işlem yapmıyoruz. Ajura geldim, onu da ters örüyorum. Kestiğim ilmeği de ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Bu modelde arka yüzünde hep ters olarak öreceğiz. Başka işlem yapmayacağız. Modelimiz çok kolay. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 düz yine 6 sırayı bu şekilde yapacağım arkadaşlar. 6 sıradan sonra modelimizi kaydırarak kuracağız ikinci modelimizi. 5 düz yine bir kez doladım. Bakın yine ortadaki 3 ilmeğimi
Yanlarda birer ajur, bir de ortadaki ilmeğim. 3 ilmeğimi yine düz örerek sola doğru kestim. Bir doladım, 5 ilmek düz ördüm. Bir doladım, 3 ilmeği şu bölüme geldim. 3 ilmeği düz örerek kestim. Bir doladım, 5 ilmek düz ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın buralarda böyle dilimler oluşuyor. 1-2 sıra haroşada yapabilirsiniz altına kıvrılma yapmasın diye. 4. sıra arka yüzündeyim modelin. Yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı işlemleri yapacağız. 5 düz, bir dola, ajurlu kısma geldim. 3 ilmeği topla ve kes. Evet, sola doğru kestim. Bir kez daha doladım. İlmek sayımızda eksilme olmadı. 3 ajuru tamamladıktan sonra arka yüzünde de ters öreceğim. Daha sonra modeli kaydıracağız arkadaşlar. Siz isterseniz bu ajur sayısını artırabilirsiniz. Ben 3 ajurdan sonra modeli kaydıracağım. Siz yani 4 ajur, 5 ajur olarak da ilerletebilirsiniz. Evet, 5. sıra ön yüzünde sıra sonuna geldim. Bakın şöyle güzel bir görüntümüz oldu. 6. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örelim. Arka yüzünden yani 6. sıra arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi ikinci model kurulumunda şu düz yerlere ajurlarımızı yapacağız. Modeli kaydıracağız arkadaşlar. İsterseniz bir kez daha kuralım modelimizi. Modelin ikinci kez kurulumunu yapıyorum. Bu defa kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzündeyiz örgümüzün. İkinci model kurulumunun 1. sırası diyelim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örelim. Bir ilmek dolayalım. Ajur yapalım. Sıradaki 3 ilmeğimizi sola doğru düz örerek keselim. Bir doladım. 5 ilmek düz. Ajurlu kısma bakın düz kısmı kaydırmış olduk. 5 ilmek düzü buraya kaydırdık şimdi. Bir doladım. 3 ilmeği düz örerek kestim. Düz olan bölümde bakın ortadaki 3 ilmeğimi bu şekilde kestim. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Ajurlu olan kısmı 5 ilmeğini düz örüyorum. Bir doladım. Düz olan bölümün ortadaki 3 ilmeğini yani düz örerek kestim. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci modelin 1. sırasını tamamladım. Arka yüzündeyiz. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemleri yapacağım yine. 1. sırada ne yaptıysak. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek, bir dola. Bakın 3 ilmeği ortadaki kestiğim ilmek, sağındaki solundaki de ajurlu ilmekleri alarak 3 ilmeği düz olarak kestim. Bir doladım. 5 ilmek düz ördüm. Beş ilmek düz ördüm. Bir doladım. Yine 3 ilmeğimizi keselim. Ajurlu kısma geldik. Daha sonra bir kez daha dolayalım. 5 ilmek düz örelim. Evet, 5 ilmekten sonra tekrar bir dolayalım. Ajurlu kısmı üçünü bir toplayarak keselim. Bir dolayalım. Kenarda bir düz ilmeğimiz var. Bir de kenar ilmeğimiz. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Bakın 2 tane ajurumuz oluştu. Bunu 3 ajur yaptıktan sonra tekrar şu birinci kurulumu yaptığımız gibi, birinci modeldeki yaptığımız gibi devam edecek. Aslında model 12 sıradan oluşmakta. Yani 6-6 diye ayırmış olduk ama evet, 4. sıra arka yüzünde yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda bir düz ilmeğim var. Önce onu ördüm. Daha sonra bir kez doladım. Bakın ajurlu ve ortadaki ilmeği de alarak 3 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir doladım. 5 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Ajurlu kısımda 3 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir doladım. 5 ilmek düz ördüm. Bakın model oluşmaya başladı. Gayet güzel, zarif bir model. 5 ilmek düzden sonra bir doladım. 3 ilmeği, ajurlu kısımdaki 3 ilmeğimi kestim. Şöyle topladım. Tekrar bir kez doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Son sıramız arka yüzünde. Yine bütün ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Pardon, ters örüyoruz arka yüzünde. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modelde hep ters örülecek, başka işlem yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim ters örerek. Dediğim gibi modelimiz kaydırmalı bir model. Önce 6 sıra yapıyoruz. Daha sonraki kurulumda da 6 sıra modeli kaydırarak yapmış oluyoruz. Hep bu iki modelin tekrarından oluşacak. Evet. Bakın modeli kaydırarak ikinci kez de kurduk. Bundan sonraki model yine kenar ilmeğinden sonra 5 düz ilmekle başlayacağız. Şu düz olan kısma geldiğimizde ortadaki ve sağındaki solundaki, yani ortadan 3 ilmeği keserek devam edeceğiz. Bir de modelin şöyle ilerlemiş halini size göstereyim. Bunu da daha önce yaptım. Bakın bunu 2 sıra şöyle haroşa üzerine yaptım. Bunu direkt başladım. İlmekleri aldık ve direkt başladık. Şöyle kenara bırakayım bunu. Bunun da görüntüsü böyle oldu arkadaşlar, bakın.
Şöyle hafif bir dilimlenme oldu alt kısmında. Böyle de kullanabilirsiniz. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz böyle çıkıyor. Yakadan başlama örgülerinizde de bu şekilde bir görüntüsü olur. Pek bir değişiklik olmuyor. Görüntü bence yine aynı. Şöyle. Evet. Modelimiz şöyle güzel, zarif bir model. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde gidebilecek harika bir model. Etol şal yapımında iki tarafında şöyle haroşayla başlayıp haroşayla da bitirirseniz 2 sıra, 3 sıra harika bir görüntüsü olur bence. Yelek yapımında kullanabilirsiniz, hırka yapımında kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz örgüde kullanabileceğiniz çok amaçlı ve kullanışlı, yapımı da gördüğünüz gibi oldukça kolay, yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği güzel bir model. Sizler nelerde kullanacaksınız, hangi ipleri kullanacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.